Ehemmiyetli bir sual. Bazen bir hakikat, sathi nazarlara görünmediğinden ve bazı makamlarda cüz'i ve adi bir hadiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi veya külli bir düsturu beyan etmekte münasebet bilinmediğinden bir kusur tevehhüm edilir. Mesela Hazreti Yusuf aleyhisselam, kardeşini bir hile ile alması için de ve fevka külli zî ilmin alim diye gayet yüksek bir düsturun zikri, belagatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El-cevap: her biri birer küçük Kur'an olan ekser uzun sure ve mutavassıtlarda ve çok sayfa ve makamlarda yalnız 2-3 maksat değil, belki Kur'an mahiyeti hem bir kitabı zikir ve iman ve fikir, hem bir kitabı şeriat ve hikmet ve irşat gibi çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyet-i ilahiyenin her şeye ihatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle kainat kitabı kebirinin bir nevi kıraatı olan Kur'an, elbette her makamda, hatta bazen bir sayfede çok maksatları takiben marifetullah'tan ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlarından ders verdiği haysiyetiyle, öbür makamda, mesela zahirce zayıf bir münasebetle başka bir ders açar ve o zayıf münasebete çok kuvvetli münasebetler iltihak ederler. O makama gayet mutabık olur, mertebe-i belagatı yükseklenir. İkinci bir sual. Kur'an'da sarihan ve zımnen ve işareten, ahiret ve tevhidi ve beşerin mükafat ve mücazatını binler defa ispat edip nazara vermenin ve her surede, her sayfede, her makamda ders vermenin hikmeti nedir? El-cevap: daire-i imkanda ve kainatın sergüzeştine ait inkılaplarda ve emanet-i kübrayı ve hilafet-i arziyeyi omuzuna alan nevi beşerin şekavet ve saadet-i ebediyeye medar olan vazifesine dair en ehemmiyetli, en büyük, en dehşetli meselelerinden en azametlilerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek ve gayet şiddetli inkarları ve inatları kırmak cihetinde elbette o dehşetli inkılapları tasdik ettirmek ve o inkılaplar azametinde büyük ve beşere en elzem ve en zaruri meseleleri teslim ettirmek için Kur'an, binler defa değil, belki milyonlar defa onlara baktırsa yine israf değil ki, milyonlar kere tekrarla o bahisler Kur'an'da okunur, usanç vermez, ihtiyaç kesilmez. Mesela, İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum cennâtun tecrî min tahtiha'l enhâr, hâlidîne fîhâ ebedâ ayetinin gösterdiği müjde-i saadet-i ebediye hakikati, biçare beşere her dakika kendini gösteren hakikat-ı mevtin, hem insanı, hem dünyasını, hem bütün ahbabını idam-ı ebedisinden kurtarıp, ebedi bir saltanatı kazandırdığından, milyarlar defa tekrar edilse ve kainat kadar ehemmiyet verilse yine israf olmaz, kıymetten düşmez. İşte bu çeşit hadsiz kıymetdar meseleleri ders veren ve kainatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekte, iknaa ve inandırmaya ve ispata çalışan Kur'an-ı Mucizül Beyan, elbette sarihan ve zımnen ve işareten binler defa o meselelere nazarı dikkati celbetmek, değil israf, belki ekmek, ilaç, hava, ziya gibi birer hacet-i zaruriye hükmünde ihsanını tazelendirir. Hem mesela, innel kâfirîne fî nâri cehennem ve az-zâlimîne lehum azâbun elîm gibi tehdit ayetlerini Kur'an gayet şiddetle ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin hikmeti ise, Risale-i Nur'da kat'î ispat edildiği gibi, beşerin küfrü, kainatın ve ekser mahlukatın hukukuna öyle bir tecavüzdür ki, semavatı ve arzı kızdırıyor ve anasırı hiddete getirip, tufanlarla o zalimleri tokatlıyor. Ve İzâ ulqû fîhâ semî'û lehâ şehîkan ve hiye tefûr tekâdu temeyyezu minel gayz ayetinin sarahatıyla o zalim münkirlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayeti âmmeye ve hadsiz bir tecavüze karşı beşerin küçüklük ve ehemmiyetsizliği noktasına değil, belki zalimane cinayetinin azametine ve kâfirane tecavüzünün dehşetine karşı Sultan-ı Kainat
kendi raiyetinin hukuklarının ehemmiyetini ve o münkirlerin küfür ve zulmündeki nihayetsiz çirkinliğini göstermek hikmetiyle, fermanında gayet hiddet ve şiddetle o cinayeti ve cezasını değil 1000 defa, belki milyonlar ve milyarlarla tekrar etse, yine israf ve kusur değil ki, 1000 seneden beri 100'er milyon insanlar her gün usanmadan kemali iştiyakla ve ihtiyaçla okurlar. Evet, her gün, her zaman herkes için bir alem gider, taze bir alemin kapısı kendine açılmasından, o geçici her bir alemini nurlandırmak için, ihtiyaç ve iştiyakla, La ilahe illallah cümlesini binler defa tekrarla, o değişen perdelere ve alemlere her birisine bir La ilahe illallahı lamba yaptığı gibi, öyle de, o kesretli geçici perdeleri ve tazelenen seyyar kainatları karanlıklandırmamak ve ayne-i hayatında inikas eden suretlerini çirkinleştirmemek ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmemek için o cinayetlerin cezalarını ve padişah-ı ezeliğinin şiddetli ve inatları kıran tehditlerini her vakit Kur'an'ı okumakla tahattür edip nefsin tuğyanından kurtulmaya çalışmak hikmetiyle Kur'an gayet mucizane tekrar eder ve bu derece kuvvet ve şiddet ve tekrarla tehdidat-ı Kur'aniyeyi hakikatsız tevehhüm etmekten şeytan bile kaçar ve onları dinlemeyen münkirlere cehennem azabı aynı adalettir diye gösterir. Hem mesela Asay-ı Musa gibi çok hikmetleri ve faydeleri bulunan Kıssa-i Musa'nın aleyhisselam ve sair enbiyanın kıssalarını çok tekrarında Risalet-i Ahmediye'nin hakkaniyetine bütün enbiyanın nübüvvetlerini hüccet gösterip onların umumunu inkar edemeyen, bu zatın risaletini hakikat noktasında inkar edemez hikmetiyle ve herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından her bir uzun ve mutavassıt sureyi birer küçük Kur'an hükmüne getirmek için ehemmiyetli erkan-ı imaniye gibi o kıssaları tekrar etmesi değil israf, belki mucizane bir belagattır ve hadise-i Muhammediye bütün Beni Adem'in en büyük hadisesi ve kainatın en azametli meselesi olduğunu ders vermektir. Evet, Kur'an'da Zat-ı Ahmediye'ye en büyük makam vermek ve 4 erkan-ı imaniyeyi içine almakla La ilahe illallah rüknüne denk tutulan Muhammedur Resulullah ve Risalet-i Muhammediye kainatın en büyük hakikati ve Zat-ı Ahmediye bütün mahlukatın en eşrefi ve hakikat-ı Muhammediye tabir edilen külli şahsiyeti maneviyesi ve makam-ı kutsisi iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu harika makama liyakatına pek çok hüccetler ve emareleri kat'î bir surette Risale-i Nur'da ispat edilmiş, binden birisi şudur ki, Es-sebebu kel-fail düsturuyla bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misli onun defteri hasenatına girmesi ve bütün kainatın hakikatlarını getirdiği nurla nurlandırması, değil yalnız cin, ins, melek ve zihayatı, belki kainatı, semavat ve arz-ı minnettar eylemesi ve istidat lisanıyla nebatatın duaları ve ihtiyacı fıtri diliyle hayvanatın duaları, gözümüz önünde bilfiil kabul olmasının şehadetiyle milyonlar, belki milyarlar fıtri ve reddedilmez duaları makbul olan sulehâ-i ümmeti, her gün o zata salatü selam ünvanıyla rahmet duaları ve manevi kazançlarını en evvel o zata bağışlamaları ve bütün ümmetçe okunan Kur'an'ın 300.000 harfinin her birisinde 10 sevaptan ta 100, ta 1000 hasene ve meyve vermesinden yalnız kıraat-ı Kur'an cihetiyle defteri amaline hadsiz nurlar girmesi haysiyetiyle o zatın şahsiyeti maneviyesi olan hakikat-ı Muhammediye istikbalde bir şecere-i tuğba-i cennet hükmünde olacağını Allamul Guyub bilmiş ve görmüş, o makama göre Kur'an'ında o azim ehemmiyeti vermiş ve fermanında ona tebayiyetle ve sünnetine ittiba ile şefaatine mazhariyeti en ehemmiyetli bir mesele-i insaniye göstermiş ve o haşmetli şecere-i tuğbanın bir çekirdeği olan şahsiyeti beşeriyetini ve bidayetteki vaziyeti insaniyesini ara sıra nazara almasıdır. İşte Kur'an'ın tekrar edilen hakikatları bu kıymette olduğundan, tekraratında kuvvetli ve geniş bir mucize-i maneviye bulunmasına,
fıtrat-ı selime şehadet eder. Meğer maddiyunluk taunuyla marazı kalbe ve vicdan hastalığına müptela olan. قَدْ يُنْكِرُ الْمَرْءُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ kaidesine dahil olur. Bu 10. meseleye bir hatime olarak 2 haşiyedir. Birincisi, bundan 12 sene evvel işittim ki, en dehşetli ve muannit bir zındık, Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki, Kur'an tercüme edilsin, ta ne mal olduğu bilinsin. Yani, lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Fakat Risale-i Nur'un cerhedilmez hüccetleri kati ispat etmiş ki, Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil ve lisan-ı nahvi olan lisan-ı arabi yerinde, Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez ve her bir harfi 10 adetten 1000'e kadar sevap veren kelimat-ı Kur'aniyenin mucizane ve cemiyetli tabirleri yerinde, beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz. Onun yerinde camilerde okunmaz diye, Risale-i Nur her tarafta intişarıyla o dehşetli planı akim bıraktı. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar, yine şeytan hesabına, Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye, aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları hikmetiyle, bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu 10. mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalarla görüşemediğim için hakikati hali bilemiyorum. 2. haşiye. Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesretli kavak ağaçları birer halka-i zikir tarzında gayet latif, tatlı bir surette hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbekerane ve cazibedarane hareketle raksları, kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben, o kemali neşe ile cilvelenen o nazenin kavaklara ve zihayatlara o kadar acıdım ki, gözlerim yaşla doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları ihtar ve ihsasıyla, kainat dolusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Birden hakikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam getirdiği nur, imdada yetişti. O hadsiz hüzünleri ve gamları sürurlara çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam karşı ebediyen minnettar oldum. Şöyle ki, ol nazar-ı gaflet, o mübarek nazeninleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp hareketleri neşeden değil, belki güya ademden ve firaktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle, herkes gibi bendeki aşk-ı beka ve hubbu mehasin ve muhabbeti vücut ve şefkat-i cinsiye ve alakay hayatiyeye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki, böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazip aletine çevirdiği sırada, Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın beşere hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı. İdam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak, fanilik yerinde o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri, manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi 3 kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. 1. kısım neticeleri, Sani Zülcelal'in esmasına bakar. Mesela, nasıl ki bir usta harika bir makineyi yapsa, onu takdir eden herkes o zata, maşallah, barakallah deyip alkışlar. Öyle de o makine dahi ondan maksut neticeleri tam tamına göstermesiyle lisan haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zihayat ve her şey böyle bir makinedir, ustasını tebriklerle alkışlar. 2. kısım hikmetleri ise zihayatın ve zişurun nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütalagah, birer kitab-ı marifet olur. Manalarını zişurun zihinlerinde ve suretlerini kuvve-i hafızalarında ve elvah-ı misaliyede ve alemi gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alemi şehadeti terk eder. Alemi gayba çekilir.
Demek suri bir vücudu bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur ve kafir münkirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikati umumun lisanında gezen bu gelen darb-ı mesel ders verip der: kimin için Allah var, ona her şey var ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl, nasıl ki iman, ölüm vaktinde insanı idam-ı ebediden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan küfrü mutlak olsa, hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar. Hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayatı dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler. Bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Duanıza çok muhtaç ve size çok müştak kardeşiniz Said Nursi.